Günaydın. Şimdi burada teknenin montajını yapacağız. Parçalar kesildi, lazer de tamamlandı. Her şey hazır. Burası bizim inşaatı yapacağımız kızağımız, iskelemiz, ne derseniz. Gördüğünüz gibi oldukça basit, sade bir kızak. Çok fazla bir şey yok, detay yok. Bizim için gerekli olan burada düz bir yüzey olması, yatay. Önemli olan şu iki parçanın birbirine tam paralel olması. Şunların da birbirine paralel, bunlara dik yani gönyeli olması. Tabi düşeyde de gönyeli olması. Şu gördüğünüz yarıklar daha önceki denemelerde kullandığım bir takım şeyler. Bu aşamada kullanmıyoruz. Bunların da zaten yerleri çok önemli değil. Bunlar da portatif parçalar girip çıkıyor. Öyle milimetrik hassasiyet falan gerekmiyor. Bunlar inşaatın yapımını etkileyecek şey değil. Bu gördüğünüz şey aslında tekneyi alttan tutacak, destekleyecek bir ortam. O kadar. Tabii ölçüleri var teknenin üstünde düz durması, sağa sola oynamaması için. Şu gördüğünüz baştaki sondaki iki parçada da zaten tekneyi oynatmamak için. Bu geriden tutucu, dış tarafından, bu da baş tarafından tutucu. Tekneyi oynatmamak için. Şurada görüyorsunuz teknenin karinesine uygun bir takım oyuklar var. Ve de omurganın geçeceği bir takım yarıklar var. Bunun dışında bir özellik yok. Bunlar ölçüleri belirleyecek, etkileyecek, değiştirecek bir şey değil. Sadece tekneyi burada oturtup çalışırken ona uygun bir yapının sağlanmasını amaçlıyor. Neden böyle? Çünkü bu teknenin yapımında akıllı parça dediğim parçaların kendisinde olan özelliklerden dolayı kızakta çok önemli bir özellik gerekmiyor. Yani bildiğiniz diğer kızaklarda işte hassas ölçümler yapılıyor, postalar yerleştirilirken çok ince ölçümler, lazerle, ip gerdirmelerle ayarlar yapılıyor. Bunlara burada gerek yok. Neden yok? Çünkü o bilgiler parçaların üstünde. Akıllı parçalar dediğim parçaların üstünde. İsterseniz bunları yavaş yavaş parçaları görerek, göstererek anlamaya çalışalım. Mesela bu bizim omurga. Ana omurgamız. Yani şekilden az çok anlayabiliyorsunuz. Ama burada bildiğiniz omurgaya göre belki fazla birkaç detay var. Birincisi yani dümdüz şöyle giden bir tane ağaç demeyelim ama bir kesit var. Artık onun üzerinde bir takım çentikler var. Tahmin edebileceğiniz gibi bu çentikler postaların yerleştirileceği veya ben bölme veya bölüm diyorum yerleştirileceği yerler. Şurada yerine koyarsak mesela biz bu omurgayı. Bu teknenin boyu 9 metre. Yani büyük asıl teknenin boyu 9 metre maksimum. Su kesimi 8-20 falan. Dolayısıyla bu su kesimini temel alıp ona bölmüşler. 82 santim aralıklarla veya biz burada 82 milim aralıklarla bu bölmelerin geçeceği yerleri belirlemişler. Dolayısıyla biz bölmeleri yerleştirmeye geldiğimiz zaman artık onların yerini bulmak için ölçüm yapmayacağız. Onların geçeceği yerler belli. Buralar. Sadece bu ana omurga yok. Yan omurga dediğim diğer yan parçalar da var. Onları yerlerine koyarsak bunlarda da aynı yapıyı zaten görüyorsunuz. Benzer yapıyı. Şimdi bu omurgalarla beraber hatta ikinci yan omurgalar da var. Bunlarla beraber bölmeleri koyduğumuz zaman dikine bir tür ızgara yapısı elde etmiş oluyoruz. Bu ızgara yapısı büyük ölçüde hem sağlamlığa katkısı bulunuyor hem de şeklin doğru olmasına, gönyeli olmasına. Yine de yeterli olmuyor ama gönyeli olması için gereken diğer önlemleri de inşaat sırasında alacağız. Şimdi diğer parçalara bakalım. Parçalar dediğimiz yani omurganın üstüne geçen parçalar. Bunlar bildiğimiz postalara benziyor ama biraz farklı, biraz fazla. Her şeyden evvel üzerinde çok fazla detay var, girinti çıkıntı var. Gördüğünüz gibi ana omurganın gireceği bir yarık, yan omurgaların gireceği yarıklar ve ondan sonra bir takım çıkıntılar. Şimdi bunlar neler?
Bu yarıklar önce görüyorsunuz. Şu yarığın genişliği omurganın tabi tahtasının genişliği kadar, yani kontrplan genişliği kadar 4 milim. Derinliği burada görüyorsunuz, şu derinliğin yarısı. Yani toplam derinliğin yarısı çentik olarak burada, yarısı da gireceği yerde. Yani omurganın üstünde. Benzer şekilde yan omurgalarda da öyle. %50. Bu şekilde yani her geçme olayı %50 bu parçada, %50 karşı taraftaki parçada olacak şekilde ayarlanmış durumda. Bunun dışında bir takım çıkıntılar görüyoruz. Şimdi bu çıkıntılar mesela şurası arka güvertenin tabanı. Arka güvertenin tabanı haliyle genişliği belli ama taban parçasının geçeceği yerler de burada belli. Taban parçasında göreceksiniz bir takım delikler var. O deliklerin geçeceği çıkıntılar var. Dolayısıyla ben taban parçasını buraya getirdiğim zaman ileride mi kaldı, geride mi kaldı, yan mı durdu, gönyesiz mi oldu diye bir problem söz konusu olmayacak. Benzer şekilde borda ve karina kaplamalarını yaparken onların da her bölmeye karşılık geldiği yerde bir takım delikler var. Olması gereken yerde. Burada da çıkıntılar var. Ben onları yerlerine getirdiğim zaman bütün kaplama doğru yerine oturmuş olacak. Dolayısıyla ben kaplamayı şu kadar mı ileri götürsem, kaydırsam mı, dönürsem mi gibi bir takım ince hesaplar yapmak durumunda olmayacak. Burada gördüğünüz bir üçüncü çeşit detay var. Onlar da şu yuvarlak delikler. Bunlar aslında inşa adımı ile ilgili değil. Yani bu montaj adımı ile ilgili değil. Ama geminin inşasında uzun vadede ileride kullanılacak bir şey. Bunlar ben servis delikleri diyorum. Bunlar bütün bölmelerde tekne boyunca var. Buralar teknede ileride kullanılacak kablo, boru, piston borusu vesaire her ne geçecekse boylamasına, teknenin boylamasına onların geçişine izin verecek bir takım önceden açılmış delikler. Böylece ileride iç döşeme yapılırken tesisat buralardan geçirilecek. Onların ön hazırlığı. Şimdi ufaktan başlayalım. Mesela bu 1 numaralı parçamızı biz gelip yerine oturtalım. Parçayı oturttuk. Yeri belli. Şimdi görüyorsunuz burada aslında mükemmel bir eğri yok. Bunların bir kısmı yamulmuş, bir kısmı gerilmiş, aşağıda duruyor, yukarıda duruyor. Sorun değil. Bunlar zaman içinde parçaları koydukça hepsi doğru yerlerine gelecek. Bu 5. parça veya bölme diyelim. Onun yeri burası. Şimdi bunu 5.'yi baştan koymamın sebebini biraz daha doğru bir yere getirip koymak. Bu şekilde parçaları dizeceğiz. Şimdi bu parçaları gerçek teknede dizerken tabi çalışacağımız ortamı da düşünüyor olmak lazım. Ben zaten bu videoyu yaparken ileride gerçek tekneyi yaparken ne gibi problemlerle karşılaşacağım, nasıl yapacağım, neleri düşünmem lazım onları hep düşünerek, planlayarak burada da yapmaya ve anlatmaya çalışıyorum. Şimdi bu kızağın ölçüleri tabii ki teknenin boyuna uygun olacak. Artı bu işi yapacak kişiye bağlı. Bu gördüğünüz beyaz adam ben. 1.65 boyunda. Birisi kollarını kaldırdığında da yaklaşık 2 metreyi falan bulacak. Şimdi bu arkadaş burada bu omurgaları yerleştirmek istediği zaman gördüğünüz gibi uygun bir yükseklikte. Yani şu anda omurgaları koyduğumuz kızak tezgah yüksekliği bu boydaki bir insanın çalışabileceği bir yükseklikte. Ve kızakta bu insanın buralarda gezip dolaşabileceği bir yapıya uygun. Ama biraz sonra göreceğiz daha büyük parçalar var ve yüksekte çalışmak gerekiyor. O zaman yüksekte çalışmaya yardımcı olacak iskeleler kullanacağız. Yani şunun gibi mesela tahtaları uzatacağız. Burada çalışacağız. Veya burada çalışırken burada uzatacağız. Burası altı şöyle koyalım. Gibi. Bu şekilde iskelede çalışarak adım adım gerekli parçaları yerlerine koyacak. Çalışma bu şekilde
yapılacak. Biz parçaları yerlerine koyup ilerledikçe aslında teknenin gövdesinin birçok kısmını da yapmış olacağız. Çünkü göreceksiniz şimdi burada kullanacağım parçalar dediğim gibi postalar gibi sadece basit çerçeveler değil, daha büyük elemanlar da var. Şimdi ben önce basit küçük parçaları bir yerleştirip daha sağlamlaştırayım şu ızgarayı. Herhangi bir yapıştırma yapmıyoruz. Bu videoda benim amacım, bu provada amacım sadece montaj işini, onun kolaylığını göstermek. Nasıl hızlı ve doğru yapılabildiğini göstermek. Yapıştırma işi yaptığımız zaman tabii ki çok daha fazla zaman alacak. İki sebepten: bir, yapıştırma işlemi gerçek kendisi, artı daha çok zaman alan da onun kurumasını beklemek. Tabii ki böyle bir çekimde bunlara zaman harcamayı kimse istemez. Benim göstermek istediğim hızlıca bunun yapımını, yani yerlerine takıp parçaları birleştirme işlemini, bunun ne kadar kolay, çabuk ve doğru olduğunu göstermeye çalışmak. Gerçek tekneyi yaparken burada yaptıklarımız birebir yapılamıyor olabilir. Ölçek bakımından, ağırlık bakımından, benim burada iki elle birçok parçayı bir anda tutup birleştiriyor olmak bakımından bazı şeyler birebir uygulanmıyor olabilir, ama yine de fikir vermesi bakımından bu akıllı parçaları bir araya getirmenin ne kadar kolay bir yöntem olduğunu göstermek bakımından yapıştırma yapmaksızın olabildiğince hızlı bu montajı yapmak. Hiç konuşmasam çok daha hızlı olacak ama açıklaya gittiğim için biraz yavaş gideceğiz. Evet, ızgaranın ana kısmını tamamladık. Şimdi diğer parçaları yavaş yavaş yerlerine yerleştirmeye başlayacağız. Şimdi arka güvertenin yan duvarı şöyle bir parça. Bu parça görüyorsunuz, bir yarık var. Buna yan omurga geçecek. Sonra yan omurga değil, bir numaralı bölme geçecek. Onun çıkıntıları geçecek. Ondan sonra kendi çıkıntıları var. Bu çıkıntıya da 0 numaralı bölme, yani transon geçecek. Gördüğünüz gibi gayet kolay bir şekilde bunu buraya getirip takıyorum ve bitiyor. Aynı şekilde karşı tarafı da getiriyorum, takıyorum ve bitiyor. Şimdi ben bunun artık ilerideydi, gerideydi, gönyeliydi, değildi diye hiçbir şeyini düşünmüyorum. Bütün teknenin gönyesini sağlamakta bu parçaların kendileri çok önemli. Bu parça kendisi gönyeli, nereye oturacağı belli, kendisinin başka yerlere, bağlantılı yerleri var. Ben bunu buraya getirip koyduğum zaman, delik yerine oturduğunda zaten şunları da sıkıştırdı. Bir anlamda arka güverte tamamlandı. Tabi yapıştırmıyoruz. Şimdi bu parça 2 numaralı bölme dediğimiz büyük bir parça. Bu parça görüyorsunuz, üzerinde çok fazla detay var. Bu detaylar akıllı parça dediğim parçanın akıllı, yani bilgileri oluşturuyor. Burada gördüğünüz her girinti çıkıntı bir bilgi. Şunlar yan duvarların bağlanacağı yerleri, yükseklikleri, derinlikleri gösteriyor. Şunlar, şu arka güvertenin yüksekliği, şu biraz sonra gelecek olan daha öndeki salon diyebileceğimiz kabinin tabanının yüksekliği. Bunlar omurgalar. Gene yanda kaplamalar, kapısı, penceresi, tavan bağlantıları. Hepsi burada tanımlı. Ben bunu getirip yerine koyduğum zaman gördüğünüz gibi yerine kolayca oturdu. Yeri belli. Diğer parçalarla olan ilişkileri belli. Gönyesi belli. Gayet düzgün bir şekilde yerine oturdu. Yeri gelmişken şimdi bu parçaların genel yapısı hakkında bir şey daha söyleyeyim. Görüyorsunuz, bu parçaları ben bu modelde kontrplaktan yaptım. 4 mm kontrplak. Brüt kontrplak.
Şimdi bu tür tekne yapanların bazıları amatör teknelerde özellikle bu bölme mantığını kullanıyorlar. Böyle geçme mantığı kullanan ben görmedim, duymadım ama pek bölme mantığını kullanıyorlar. Bölme mantığında bu parça genellikle katı, tamamı kontrplak şeklinde yapılmıyor da mesela koyduğumuz parçanın eşi, aynı görüyorsunuz detaylar, kapısı, penceresi. Diyelim ki bu bölmeyi oluşturan ana gövde böyle 4 mm kontrplak yerine 1 mm veya aslında 1 santimetre kontrplaktan yapılıyor. Ve o parça bir takım çerçevelerle desteklenerek kuvvetleniyor. Yani hem biraz hafif olması için hem belki daha az yer kaplaması için bu ince gövde kullanıldıktan sonra da bir takım kuşaklarla bu destekleniyor. Neler görüyorsunuz? Dikine yükleri taşımak için dikine kuşaklar, yandan gelecek yatay yükleri taşımak için yatay kuşaklar. En altta da çok detay olan kısmı pardon, küçük küçük bir sürü parça çerçeve dolaşmak yerine ben aslında şöyle tek bir parçayı buraya koyup o şekilde gerçekleştirmeyi tercih ettim. Ondan sonra bu parçaları yerlerine koyup yapıştırdığımızda böyle bir çerçeve elde ediyoruz. Yani şu parçanın benzeri bu şekilde daha çok yapılıyor. Tabii bu biraz daha fazla zaman isteyen bir şey. Önceden bunu hazırlamak. Bunu ben lazerde tek seferde kestiriyorum. Bu birkaç seferde ve üzerine ondan sonra çalışma yaparak gerçekleştirilecek bir parça. Burada tercih sizin. Böyle yaparsınız, böyle yaparsınız. Bu parçaları gene CNC'de kestirirsiniz. Ahşap lamine yaparsınız, kontrplak lamine yaparsınız. Ama sonuçta aynı bölmeyi yaparsınız. Hazırlarsınız, sonra getirip yerine bu şekilde takarsınız. Taktık. Ondan sonra geliyoruz salon dediğim kısmın tabanına. Bunun yeri burada hazır zaten. Oraya getirip takacağız. Tabanda da yeri hazır. Oraya takacağız ama şu parçayı da takmadan onu da yapmayalım. Bu da bir sonraki 45 dediğim 4,5. Posta. 4,5. yere gelen posta. Görüyorsunuz burada bir ana bölme, büyük parça. Bunun da değişik özellikleri var. Burada bir geçme olayı var. Uzun geçme yan duvarın. Tabanın geçmeleri ve gene üstünde de başka bir detay. Şimdi ben bunu gene getirip yerine takacağım. Koyduğum zaman şimdi tabanı da oturttum. O deliklerin olduğu yerde tabanı da oturttum. Böylece arka güverte ve orta salon diyelim. Bunun olduğu artık bölüm taban gönyeli bir hale gelmiş oldu. Yani şu ızgara gönyeliydi değildi dememiz için bir sebep kalmadı. Şimdi bunu yan duvarlarını ekleyip tavanını ekleyip ileri doğru devam edeceğiz. Yan duvarlar bunlar. Ortadaki kabinin yan duvarları. Yuvarlak olanlar pencere, dört köşe olanlar aşağıdaki dolap bölmeleri. Öyle söyleyelim. Onların kesilmiş hali, buralarda kapaklar olacak. O dolapları değişik amaçla kullanırız. Onu getireceğim ben yerine. Şöyle takacağım. Aradaki 3 numaralı, 4 numaralı postaların veya bölmelerin ne dersek onların karşılık gelen delikleri var burada görüyorsunuz. Onları buraya geçirdim. Şimdi bunu geçiriyorum. Evet. Onlar geçti. Şurada bir açıklık kaldı. O benim bilerek koyduğum bir boşluk. Onu anlatacağım. Karşı tarafa da geçirelim. Benzer şekilde gene alt tarafta dolaplar, üst tarafta pencereler, lumbozlar denizci deyimiyle. Onu da yerine getirdim. Taktım. Evet, o açıklık orada var. Şimdi tekne bu bölmelerden oluşuyor, ileri doğru gidiyor. Teknenin ağırlık merkezi şu 4,5 ile 5,
altının arasında şuralarda bir yerde. Yani burası Kaptan Köprüsü dediğim yer. Kaptan Köprüsü'nün ortasında. Orijinal tasarımda motor da burada. Ağırlık, ana ağırlık burada ve teknenin ağırlık merkezi burada. Şimdi ben bu parça ağırlık merkezine çok yakın. Tam burada duvarı şurada olduğu gibi bir ekleme şeklinde yaparsam bir anlamda yan duvarda bir kırılma bırakmış oluyorum. Kırılma olmasını istemedim. İlk başta öyleydi ama hiç olmazsa o noktayı bir miktar daha geriye atayım. Onun yerine şöyle bir şey yapayım dedim. Oraya bir geçme yaptım ve yan duvarı bir anlamda bir süreklilik sağlayacak şekilde uzatmış oldum. Dolayısıyla yandan gelecek yüklere ilk önce yan duvar karşı koyacak. Arkadan bu bölme onu destekleyecek. Tabii bu geçmeler sayesinde de teknenin diğer taraflarına yayılacak. Dolayısıyla burada benim asıl yapmak istediğim yükü şu anda olabildiğince yan duvarın sürekliliğine bindirmek, oradan yayılmasını kolaylaştırmak, hızlandırmak. Şimdi bu geçmeyle bu parçayı yerine oturtuyorum. Dibe getirdim. Geçmeyi yaptım. Yerine de oturttum. Evet, şimdi tam oturdu. Böylece yan duvar gördüğünüz gibi devam ediyor. Kaptan Köprüsü'nde. Yandan gelecek darbe şimdi bu yan duvara gelecek. Aynı şekilde bunu da yapalım. Pardon, şöyle. Bunu da geçirelim yerine. Geçirdik. Bunu da geçirdik. Ve parçamız tamamlanmış oldu. Şimdi gördüğünüz gibi salon dediğim buradan girilen, buradan devam edilen kısım bir anlamda tamamlandı. Onun tavanını da koyarsak, oturtursak hem kitlemiş olduk parçaları. Burayı da kapattık. Şimdi Kaptan Köprüsü'nün tabanını yerleştirelim. Görüyorsunuz orada da bir takım delikler, çentikler var. Onlar da diğer bölümlerle olan bağlantılarını sağlıyor. Yerine taktık. Oranın gönyesi de oldu. Tavanı da tamamlandı. Bundan sonra 6 numaralı bölmeye geldik. 6 numaralı bölme Kaptan Köprüsü'nü kapatıyor. Ön taraftan ayıran veya isterseniz birleştiren diyelim parça. Görüyorsunuz buradaki yan duvardaki çıkıntılar biraz uzun. Sadece Kaptan Köprüsü'nün duvarını kapatmakla kalmıyor. Ondan sonra gelecek olan duvarın da bağlantısını bir miktar oluşturuyor. Nedenini de orada göreceğiz. Burayı da tamamladık. Bunun üstünü şimdilik yapmıyoruz, bir şey yapmıyoruz. Ama gördüğünüz gibi burada da bir takım ekler var. Bu ekler o Kaptan Köprüsü'nün çıkıntısını, kulesini diyelim oluşturuyor. Köprüyü asıl oluşturuyor. İlk başta ben bu tekneyi tasarlayıp montajlarını yapmaya başladığımda şu montajı ters, baş aşağı yapıyordum. Yani kabinin tabanından başlıyordum. Onu alta döşeyip hiçbir tezgah kullanmadan, kızak kullanmadan kabinin tavanından başlayıp tabanına doğru tersten yukarı önce kabini yapıp ondan sonra diğer bölmeleri yapıyordum. Burada kızak kullanmamak için şu düzlemi boydan boya kullanılabilir bir hale getirdim. Orada yaptığım şu yükseklik ve şurada biraz sonra gelecek olan baş kameranın tavanının yüksekliği, bunu aynı hale getirdim. Burayı da keserek
uzun bir montaj masası elde etmiş oldum. O masanın üstünde bütün montajı yaptım. Ama daha sonra o yapıdan vazgeçtim çünkü şu parçaları ve onun karşılık gelen diğer parçaları yükseğe kaldırmak, ağır parçaları yükseğe kaldırmak kolay olmayacak düşüncesiyle ondan vazgeçtim. Yani bu gördüğünüz çekim veya bu gördüğünüz montaj ilk ya da son değil. Bunun gibi ben belki 20-30 defa değişik senaryolarda denemeler yaptım. En son şimdi şu aşamada en azından kullandığım montaj bu. Bunları yarım kullanıyor olabilirim, hiç kullanmıyor olabilirim. O son montajda nasıl olacak şu anda bilmiyorum ama şu aşamada böyle ilerliyor. Evet, 6'yı da yaptık. Bundan sonra 7. bölme. Artık 7'den itibaren teknede bir fark var. Neden? Çünkü burada artık teknenin ucu şurada sivrilmeye ve daralmaya başlıyor. Ve burada baş kamera var. Kameranın yapısı böyle diğer yapılardan farklı. Çünkü yatağa yer ayırabilmek için burada yan duvarları olabildiğince bir anlamda zayıf, boş bırakmış oluyoruz. Bunu desteklemek için yanlamasına, yataylamasına olan parçaları bir anlamda çerçeve gibi kullanıp güçlendirmeye katkıda bulunmasını sağlamaya çalıştım. Onun için bu 7 numaralı parçada dipte görüyorsunuz yatay bir yarık var. Yani buraya yataylamasına girecek bir parça var. O da baş kameranın tabanı. Diğer detaylar gene bildiğiniz gibi bu ön taraftan gelen tabanın hizası, yan duvarlar vesaire. Şimdi 7 numarayı yerine oturtalım. Oturttuk. Bundan sonra gelen 8 numara. Ona benzer bir parça. Dokuz numara. Ve 9,5 dediğim baş kameranın sonunu belirleyen bunun tarafındaki son parçamız. Bunu da yerine oturttuktan sonra artık buraya yerleştireceğimiz bölmeler bitti, tamamlandı. Şimdi bahsettiğim yatay parçaya geliyoruz. Yatay parça bu. Görüyorsunuz bunun üstünde de karşı yarıklar var. Buradaki yarıklara %50 karşılık gelen diğer yarıklar. Ben bu yarıkların içinden bunu çerçeve şeklinde yapmamın sebebi hafifletmek. İlk ters montaj sırasında bu yukarıda kalacak bir şeydi. Ağır tabii ki, 100 kiloya yakın. Bunu tavana kaldırmak zor olacak. Tamamını yapmak yerine çerçeve şeklinde yapıp hafifletmeyi ve taşıma kolaylığını sağlamayı düşünmüştüm. O yüzden çerçeve. Sonradan kalan kısmını geri koymak düşüncesiyle. Şimdi bu parçayı ben getirip bu yarıkların hizasına koyup buradan kaydırdığım zaman yerine gördüğünüz gibi hemen orayı kaydırdık. Şöyle yerine oturttuk. Şimdi bu bir yatay çerçeve oluşturmuş oldu. Yani bu postalar ya da bölmeler düşey çerçeveler. Bu bir yatay çerçeve oluştu. Yatay olarak yandan gelecek kuvvetlere karşı koyacak bir yapı sağladı. Benzer şekilde baş kameranın yatak parçalarını da böyle ikiye bölerekten yine çerçeve şeklinde, yatay çerçeve şeklinde hazırladım. Onları getirip yerine taktığımız zaman şöylece ikinci kademe biraz daha yüksekte, ikinci kademe bir yatay çerçeveyle bir destek sağlamış oldum. Gördüğünüz gibi ön tarafın iskeletini bir anlamda bu şekilde sağladık. Şimdi şurada yan duvarlar var. Kabine giden kısmın diyelim. Burası Kaptan Köprüsü dedik. Kaptan Köprüsü'nden sonra bir ara bölüm var. Bu ara bölümde şurada diyelim banyo tuvalet var. Şurada da bir dolap
genel dolap var. Bu kameranın, baş kameranın dolabı. Aradan da geçiş. Bunun üstü de kaplanacak, yanları da kaplanacak. Bu noktadan itibaren duvarda bir kırılma var. Yani düz gelen duvar burada açılı oluyor. Buranın tabi parçaları biraz zor parçalar. Bu açıları lazerde kesmek mümkün değil. Elle buraları işte eğlemek, törpülemek, birbirine uydurmak gerekiyor. O bakımdan belki tam düzgün olmadı ama elimle yapabildiğim kadar bu parçaları yaptım. Bahsettiğim parçalar bunlar. Burada gördüğünüz şeyler, bu şöyle oturacak. 2 tane pencere, diyelim bu banyonun penceresi, bu da kabine bakan boşluğun penceresi. Kabinin üst tarafındaki boşluk, bu aşağıya kadar uzanan kısım. Burada tabii kısıtlı. Bunu getirdik, yerine koyduk. Biraz geçirmesi de zor olacak. Çünkü burada çok fazla detay var. Çok fazla komşu var. Ve hepsinin de çok fazla girinti çıkıntısı var. Biraz da sağlam olması için böyle yapmak zorundayız. Neden? Çünkü bu açı meselesi yapıyı birazcık bozuyor, öyle söyleyeyim. Düz olsaydı sorun yoktu ama açılı olduğu zaman bu birazcık yapıyı etkiliyor. Şimdi ta 6'dan 7-8'e kadar uzanan bir parça bu, ikili. Her tarafa bir geçişi var ve biz bunu yerine oturttuk. Bağlamadan, yapıştırmadan. Benzer şekilde karşı parçayı da oturtacağız. Bunu oturturken muhtemelen bu yerinden belki çıkacak ama sonunda gene onu da yerleştireceğiz. En sonunda da kilitleyip birbirlerine bağlayacağız. Ama son parçalara doğru geldikçe haliyle parçaları yerleştirmek her zaman zor olacak. Evet. Görüyorsunuz burada çıkıntılar kalıyor. Buraları daha sonra törpüleyip almak gerekiyor. Çünkü bunlar düz geliyor, bunlar çapraz gidiyor. Arada kalan fazlalıkları bir şekilde almamız gerekiyor. Bunları oturttuk, yerlerine hazırladık. Şimdi son şu tavanı bağlamak kaldı. Tavan parçamız bu. Tavan parçamızı yerine getirip koyduğumuzda bunları denkleştirip yerlerini, öncelikle 2. numaranın tepesine ve diğerlerine, gördüğünüz gibi burayı da kilitledik. Bu aşamada aslında artık tekneyi ters çevirip kabuğu elyaf kaplama noktasına gelmiş gibiyiz. Unuttuğumuz şurada tranzomumuz var, onu da takalım. 0 numaramız. Onu da yerine takarsak. Onu da taktık. Şimdi güverte kaplama ve yan kaplamalar kalıyor. Aslında güverte kaplamayı da hiç olmazsa şu kısmını kalın kontur plakla yapmayı düşünmüştüm ama sonra vazgeçtim. Bir şekil değişikliği oldu. Bu noktada tekneyi çevirip kabuğu kaplama noktasına geldik. Şimdi onu yapmayacağım ve onu göstermeyeceğim ama sanki onu yaptık da ondan sonra geri döndürdük, çevirdik gibi şu kule kısmını da diyelim göstereceğim nasıl hemen bağladığımızı. Yani tekne bittiğinde 3 aşağı 5 yukarı neye benzeyecek son halini hemen hemen görmüş gibi olacağız. Onun için önce şu parça dediğim gibi şuraya girdiği zaman hem burayı kilitliyor hem de biraz sonra üste koyacağımız parçayı destekleyen parça olacak. Benzer şekilde bu da ön taraf. Evet. Şapkayı da oturtursak şapkamızı oturttuk. Şu parçaları şunu da koyalım.
Şöyle koyduk. Burada düşey çerçeveleri olacak ama ters açılı olduğu için burada yapıştırmadan onu durduramıyorum. Şu Kaptan Köprüsü'nün kapı tarafının üst tarafını burada tutturayım. Nazik alet yapıştırmadığımız için yerinden çıkması çok kolay tabii ki. Dikkatli olmak lazım. Elimiz dokunduğu gibi parçayı çıkarabiliyor. Çıkaralım. Bunu takalım. Bunu tekrar takalım. Taktık. Şunu takalım. Son parça uzakta kalmış. Onu takalım. Onu takalım. Gördüğünüz gibi tekneyi hemen hemen hiçbir işkence, kıskaç, herhangi bir şey kullanmadan, kıstırmadan, tutturmadan, yapıştırmadan tamamladık. Çok kabaca da şöyle yerinden tutsak, burası oynayacağım diyor ama bir oradan tutalım bakalım. Şöyle tekneyi de kaldırıp gösterebiliyoruz. Yani hiç yapıştırmadan tekne kendini taşıyabilecek durumda. Gördüğünüz gibi saat tutmadım ama anlata yavaş yavaş yarım saate buldu mu bulmadı mı inşa kısmı oldukça kısa bir sürede oldukça düzgün, oldukça sağlam bir yapı elde etmiş oluyoruz. Şimdi gerçek teknede bunu bu kadar kolay, bu kadar çabuk yapmak elbette mümkün olmayacak. Birincisi ölçek, ölçeğin kendisi. 10 misli olduğu zaman her şey 10 misli tutmayacak. 10 mislinden fazla tutacak. Sadece düz çizgilerle yani boylarla ilgili şeyler en az 10 misli tutacak. Yani şu kenarı yapıştırmak 1 dakika tutuyorsa teknede 10 dakika tutacak veya daha fazla. Ama 10 dakika diyebiliriz. Ama şurayı kaplamak 10 dakika tutuyorsa 10 misli değil 100 misli tutacak alanlar. Ağırlıklar 1000 misli olacak. Yani burada 100 gram gelen bir parça, şu parça yaklaşık 100 gram. 100 gram gelen bir parça orada 100 kilo gelecek. Şimdi 1000 kilo, 100 kilo gelecek yani 1000 misli. 1000 misli olunca tabii onu taşımak 1000 misli zaman alıyor demek pek uygun değil. Belki mümkün olmayacak o haliyle. Belki birkaç kişi bir vinç başka bir şekilde taşıyacağız. Belki yerinde montaj yapacağız. Belki başka bir şey yapacağız. Tabii bunun sonucunda o işlem burada yaptığımızın sürenin 100 katından da fazla, 1000 katı olmasa bile fazla zaman alacak. Hangi işlem ne kadar zaman alacak? O türüne bağlı olarak 10 katı ile 100 katı veya 100 katı ile 1000 katı arası değişecek. Yani burada 20 dakikada yaptıysak 1000 katı olmasa bile 100 katından fazla, 100 katı 1000 katı arası belli bir zaman alacak bu işlem. Ama gene de bu süre ve bu sürede elde edilecek şu yapı bence daha evvel kullanılan bildik klasik yöntemlere göre daha hızlı, daha güvenilir, daha kolay bir yöntem. Bunu ben bu makette deniyorum. Bittiği zaman zaten tekneyi göreceğiz. Son halini belki yapıştırma işlemini de örnek olacak şekilde bir şekilde gösteririz. Son halini teknenin göreceğiz. Teknenin sağlıklı bir şekilde yüzeceğini, ilerleyeceğini hep birlikte göreceğiz.